Sedirli oda dönüşümümde 3. videodayız arkadaşlar. İlk 2 videoda duvarları ve sedirleri boyamıştım. Çok güzel oldu bence. Eskitme uygulamıştım. Vizon rengi kullanmıştım. Şimdi sıra geldi bu sedirlerin minderlerine kılıf dikmeye. Poplin kumaş aldım bunun için. Kumaşı kullanmadan önce yıkadım. Çünkü çekme payı olan bir kumaş türüdür poplin. Şimdi sizlere küçük bir minderde kılıfı nasıl diktiğimi anlatacağım. Sedirimin minderlerinin hepsi birbirinin aynı değil. O yüzden tek tek ölçü alacağım. İlk önce böyle eni boyu ölçeceğim. 92'ye 42. Yüksekliği ölçelim. 10 santim. Yükseklik 10 santim. Şimdi bu minderin de kılıfları çıkabiliyor aslında, yıkanabiliyor. Fakat ben bunları çıkarmayacağım. Bunun üzerine bir kılıf dikeceğim. Bu kılıfın da amacı kolay çıkabilir ve yıkanabilir olacak. O yüzden kılıfı böyle bütün şekilde değil, ön yüzü kaplayacak ve bu kısmı da lastikle sabitlenecek şekilde dikeceğim. Minder kılıfındaki maksadım renk konseptime uygun olan renkte daha kolay çıkarıp temizliği kolay olan bir yüz dikeceğim. Bunu şu şekilde ayarlayacağım. Bu ön yüzünü tamamen kapatacak. Arka yüzeyinde lastikte dikme payı bırakarak köşeleri ayarlayacağım şimdi. Minderlerin hepsi farklı boyutta, hemen hemen hepsi. O yüzden öyle tek tek uğraşacağım. Şu kısımlar 90 derece olacak şekilde ayarlıyorum. Evet, bu kısmı böyle diktiğimiz zaman köşe oluşmuş olacak. Bu artan kumaşlardan ne güzel kırk yama ve takı tasarımları olur. Asla atmayacağım. Kanalımı takip ederseniz bu dekorasyon işleri bittikten sonra çok daha fazla çeşitli tasarımları size sunacağım. Şimdi en iyi ahbaplarımdan biri sünger dikiş makinemi kurdum. İnekli kahvemi de yaptım. Minder kılıflarımı dikmeye başlıyorum. Bu köşeleri birleştireceğim. Bir parmak kadar dikiş payı bırakarak dikiyorum. Bakın, ters döndürdüğümde bu şekilde köşemiz oluştu. Bakın, azıcık şu köşede bir detay yapacağım. Tam şu şekilde katlıyorum ortalayarak ve şuradan şu kadarcık bir dikiş daha gideceğim. Yani burada bir üçgen oluşturuyorum ve çevirdiğimde tıpkı minder kılıfım gibi köşe yumuşak oluyor. Bu şekilde dikmeye devam. Daha sonra da lastik kısmına gelecek sıra. Bakın, köşeler tam istediğim gibi oldu, yumuşak geçişli. Şu şekilde kıvıracağım. Böyle, böyle. Dört bir tarafını bu şekilde kıvıracağım ve oradan bebe lastiği takacağım. Bu kadar basit. Normal bir dikişle diktikten sonra bir de şöyle zikzak gittim. Hem kenarlara atmasın hem de sağlam olsun diye. Çünkü lastikle gerilecek bu kısım. Klasik lastik takma yöntemi. Bunu hemen hemen herkes bilir. Ama gençler bilmeyebilir. O yüzden ben genç, eline hiç dikiş, iğne, iplik almamış, herkesin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyorum, detaylı bir şekilde. Bilenler nasıl olsa atlayabilir bu kısımları. Evet, klasik lastik takma yöntemimiz budur.
çatal iğneyi bu diktiğimiz kısmın içinde yürütüyoruz. Ve çok aşırı tatlı bir minderim oldu. Kullanımı da çok kolay. Ne zaman istersem çıkarıp takabilirim, yıkayabilirim. Şimdi bütün minderlere aynı işlemi uygulayacağım. Evet, minder kılıflarım da çok güzel oldu. Hepsini geçirdim minderlerine. Rulo şeklindeki kırlentlerimi de böyle şeker yastık yaptım. Perdemi de bu şekilde kullandım. Minder kılıflarım bitti. Duvar boyamayla başlamıştık. Sonra sedirleri kadensle boyadık. Üçüncü videomda da minder kılıflarını nasıl diktiğimi anlattım sizlere. Ve 3 videodan oluşan sedirli oda dönüşümüm tamamlandı. Buraya Trendyol'dan gri bir peluş halı sipariş ettim. Düz gri. O da gelecek inşallah. Ama ben videoyu sonlandırmak istiyorum. O halı için beklemek istemiyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Takipte kalın.